Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz akıllı yetim ve güzel Yasemin'in çektiği zorluklar ve bunlar ile nasıl baş ettiğini konu alan hikayesini inceleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Kulaklıklarınızı takın, gözlerinizi kapatın ve dinleyin. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Çarşılarıyla kalabalık, hayatla iç içe ve ara sokaklara dağılmış satıcıların sesleriyle titreşen bir şehirde, Yasemin Atölyesi olarak bilinen eski bir marangoz atölyesi vardı ve bu atölyede marangoz Hasan çalışırdı. Güçlü, dürüst ve işine sadık bir adamdı. Mahalle halkının sevgi ve saygısını kazanmıştı. Bu atölyeden çok uzak olmayan küçük bir evde Hasan güzel karısı ve kızı ile birlikte yaşıyordu. Tek kızları Yasemin'i sevgi ve şefkatle büyüttüler, gözlerinin ışığıydı. Onu çok seviyorlardı ve hiçbir şey onun kalbindeki yeriyle boy ölçüşemezdi. Ailenin hayatı mutlu, sıcak ve huzurla doluydu. Ancak günler hiç dinmeyen bir dalga gibiydi. Bir sabah Hasan'ın eşinin ateşi yükseldi ve ateşler içinde yere yığıldı. Lokman hekimler onu kurtarmayı başaramadı ve arkasında büyük bir acı bırakarak hayata veda etti. Hasan ve kızı evin annesini kaybetmekten ötürü keder ve hüzün içerisindeydi. Eşinin ölümünden sonra insanlar Hasan'a gelip yeniden evlenmesini ve kendisine ve küçük kızına bakacak bir kadın bulmasını tavsiye etmeye başladılar. Ancak Hasan kızını bir üvey anneyle büyütmeyi reddetti ve hayatını kızı Yasemin'e adamaya karar verdi. O andan itibaren komşuları Hasan'a saygı duymaya başladı. Yetenekli marangoz, cömert biriydi ve kızına karşı sevgi doluydu. Gel zaman, git zaman. Yasemin büyüdü ve şehrin en güzel ve zeki kızlarından biri oldu. Yasemin, metaneti ve bilgeliğiyle dikkat çeken olağanüstü bir kızdı. Ancak her şey aynı kalamazdı ve 18 yaşına geldiğinde Hasan hastalanmıştı. Babasının vücudunun zayıflamış olduğunun farkındaydı. Buna rağmen, Hasan hastalığını Yasemin'den sakladı. Ona bakmakta ısrar etti, ona marangozluk sanatını öğretti ve kalbine güç ve bilgelik aşıladı. Ona her zaman şöyle derdi: "Kızım, ahşapta insanlar gibidir. Bir kısmı sağlam ve kırılmazdır. Bir kısmı ise kırılgandır ve en küçük bir darbeyle paramparça olabilir. Bu yüzden sağlam ahşap gibi ol. Kimsenin iradeni kırmasına asla izin verme." Bir gece Hasan'ın hastalığı şiddetlendi ve Lokman hekim tarafından reçete edilen otlar ağrıyı dindiremedi. Bu dünyadaki günlerinin sayılı olduğunu derinden hissetti. Bu yüzden kızına hastalığı hakkındaki gerçeği söylemeye ve ona son vasiyetini vermeye karar verdi. Hasan Yasemin ile konuşmak için oturur oturmaz, gözlerinin yaşlarla dolup taştığını gördü, sanki en başından beri Yasemin, ne sakladığını biliyordu. Annesinin kaybına çok üzülmüştü. Şimdi babası da artık daha fazla yanında olamayacağını söylemişti. Önce babasının başucuna oturdu. Sonra babasının hastalıktan zayıflayan elini tuttu. Ve babasını sakinleştirmeye ve rahatlatmaya çalıştı, çünkü babasının küçük kızı artık büyümüştü. Ama Hasan'ın sesi kederden titriyordu. Yasemin'e sevgi dolu gözlerle baktı ve ona bırakmak istediği son sözleri söylemeye başladı. Hasan içini çekti ve şöyle dedi: "Dikkat et kızım, ben gittikten sonra insanlara dikkat et, kimseye güvenme, özellikle de Mansur'a, o refah zamanlarında bir dosttur. Ama sıkıntı zamanlarında sırtına saplanan bir hançerdir. Korkarım sana zulmedecek ve sana haksızlık edecek. Mansur açgözlü bir adamdır. Ezelden beri dükkanda gözü vardı. Ben öldükten sonra da bir şekilde elinden almaya çalışacaktır. Bil ki kimseye borcum yok, sahip olduğum her şey sadece senindir. Yine de nasihat farzdır. Asla pes etme, güçlü ol kızım." Yasemin belli etmese de babasının sözleri kalbine derin bir korku saldı. Yaklaşan felaketle ilgili bir uyarı duyuyormuş gibi hissetti. Ama kendisini bekleyen tehlikenin boyutunun farkında değildi. Birkaç gün sonra Hasan öldü ve Yasemin tek koruyucusu olan babasını da kaybetti. Çok ağladı. Gözyaşları kuruyana kadar ağladı. Ama üzüntü onu bekleyen tek şey değildi. Babasının atölyedeki ortağı Mansur'un her şeyin kontrolünün kendisinde olduğunu küstahça ilan etmesi uzun sürmedi. Gözleri kızın üzerine yerleşir yerleşmez, kötü niyetli bir tonla yapay bir sesle şöyle dedi: "Ah, Yasemin, şimdi ne kadar fakirsin, zavallı kız. Sen de artık bir yetimsin, annen baban ve sana sahip çıkacak birisi yok, dünya acımasız kızım. Kız başına marangoz atölyesi işletemezsin, bunu dostun olarak söylüyorum. Seni korumaya, sana güvenli bir gelecek sunmaya karar verdim. Oğlumla evlenmeni istiyorum. Seni ve bu yeri hak eden o." Yasemin, sadece israfı ve eğlenceyi bilen yozlaşmış bir genç adam olan Samir'i istemiyordu. Bu evliliği kabul etmenin sadece marangoz atölyesinin değil, kendisinin de sonu olacağının farkındaydı. "Oğlunla evlenmeyeceğim, Mansur amca o benden daha yaşlı birden fazla kez evlendi, yuva kurmayı başaramadı. Beni destekleyecek kimseye ihtiyacım yok, babam bana atölyeyi nasıl işleteceğimi öğretti.
Ben burada işimin başında kalacağım. Mansur alaycı bir şekilde güldü ve ona yaklaştı. Sonra tehditkar bir sesle, sen sadece bir kızsın ve kimse senden mobilya almayacak, eğer gönüllü olarak kabul etmezsen, seni zorlayacağım ve bir çıkış yolu bulamayacaksın. Yasemin kalbinin çarptığını hissetti ama kendini tuttu. Cevap vermedi. Reddetme ve meydan okuma dolu gözlerle Mansur amcasının yüzüne baktı. Günler geçti ve Mansur ilmiyi daha da sıktı. Adamlarını Yasemin'i izlemeye gönderdi ve hatta sorun çıkarmaya başladı. Pazarda söylentiler yaydı ve tüccarları tehdit etti. Yavaş yavaş onunla uğraşmaya başladı. Atölyeye artık iş gelmiyordu. Herkes Mansur'un korkusundan Yasemin'e iş yaptırmak istemiyordu. Bir anda işsiz kalmıştı. Yasemin, kalmanın, pes etmek anlamına geleceğini ve hızlı hareket etmezse, bu adamın ve oğlunun kölesi olacağını fark etti. Tek bir seçeneği vardı: kaçmak. Bulutlu bir gün, çarşı insanlarla dolup taşarken, Yasemin atölyesini erkenden kapattı. Her zaman atölyeyi ve evi satın alıp evini genişletmek isteyen nazik bir komşunun evine koştu. Ona satışı hemen ve gecikmeden sonuçlandırmak istediğini söyledi. Komşu tam bir beyefendiydi. Yasemin'in durumunu biliyordu. Çok fazla pazarlık yapmadı. Hemen birlikte kadıya gittiler ve anlaşma yapıldı. Yasemin parayı aldı, hızlı bir şekilde kaçmak için her şeyi hazırladığı evine geri döndü. Parayı ve birkaç giysiyi küçük bir çantaya koydu. Babasının eski giysilerini giydi. Uzun saçlarını kısacık kesti ve babasının eskiden taktığı kefiyeyi başına bağladı. Aynadaki yansımasına baktı. Artık o narin kız Yasemin değil, hayattan kaçmaya hazırlanan asi bir genç adamdı. Eşyalarını kaptığı gibi karanlık sokaklardan hızla geçerek ticaret gemilerinin kalkmaya hazırlandığı limana doğru ilerledi ve oraya vardığında bir an durup önündeki dalgalı denize baktı. Korku ve umudun karışımı bir şey hissetti. Kaçmaktan başka seçeneği yoktu. Yasemin, denizcilerin onun sadece bir kız olduğunu öğrendiklerinde hoş karşılamayacaklarını ve hatta onu denize atabileceklerini bilerek gemiye gizlice girmeyi başardı. Yasemin çok akıllı bir kızdı. Her şeyi planlamıştı ve gemiye bindikten sonra can kurtaran sandallarına yöneldi. Çantasını sandallardan birinin içine dikkatlice sakladı. Sonra çantasını koyduğu sandalın içine sessizce girdi ve gözden kayboldu. Üzerini kalın bir battaniye ile örttü. Yasemin saatlerce uyudu ama uykusu tamamen huzurlu değildi. Yaklaşan ayak sesleri ve alışılmadık hareketlerle uyandı. Nefesini tutup neler olduğunu anlamaya çalışırken kalbi hızla çarpıyordu. Konuşan iki adamın sesini duydu. Biri geminin kaptanı gibi görünüyordu, diğeri ise yardımcısıydı. Biraz gergin bir sesle, "Birkaç dakika içinde ayrılacağız, kaptanım." Kaptan elini yardımcı kaptanın omzuna koyarak alçak bir sesle cevap verdi. "Dikkatle dinle dostum. Sultan benim boynuma büyük bir emanet yükledi, bunu bilmelisin. Gemimiz sadece Palmira Krallığı'na ticaret malları taşımıyor. Sultanın kızı Prenses Nurulhuda da gemide bizimle birlikte." Kaptan içini çekti, sonra tehlikeli bir sırrı fısıldayan birinin sesiyle şöyle dedi: "Ayrıntıları bilmiyorum ama sultanımızın ciddi tehditler aldığını ve ne pahasına olursa olsun bu evliliği engellemek isteyenler olduğunu öğrendim. Prensesin, Palmira Krallığı'nın Veliaht Prensi ile evlenmesi iki krallığın birleşmesi anlamına gelecektir ve görünen o ki bu ittifakın gerçekleşmesini istemeyenler var. Bunu size söylemek istemezdim ama söylemem gerekiyor. Prensesi korumak ve güvenliğini sağlamak için yardıma ihtiyacım var. Nişanlısına ulaşana kadar." Kaptan ve yardımcısı arasındaki konuşma Yasemin'in saklandığı sandalın yanında devam etti. Her kelimeyi dinliyor, tesadüfün ona açıkladığı büyük sırrı kavramaya çalışıyordu. Gemideki yolculuğunun bu kadar gizemli olaylarla başlayacağını tahmin etmemişti ve Prenses Nurulhuda'nın varlığı işleri daha da karmaşık hale getirdi. Bu durum gemiyi hedef haline getiriyordu. Ama düşünmek için fazla zamanı yoktu. Kimliğinin hala sağlam olduğundan emin olmalıydı. Gerçek yüzünün ortaya çıkması çok tehlikeli olabilirdi. Şimdi, şafağın ilk ışıklarıyla birlikte, geminin limandan ayrıldığını ve denizde olduğunu doğrulayan hareketlilik ve sarsıntı Yasemin'i saklandığı yerden çıkarmıştı. Yavaşça filikadan dışarı adım attı ve hareket etti. Güverteye saçılmış sandıkların ve odunların arasında. Gemi hareketliydi ve denizciler işleriyle meşguldü, bu da ona şüphe uyandırmadan ortama karışma şansı veriyordu. Babasının bol kıyafetlerini giyiyordu, üstündeki kıyafetler, onu küçük bir çocuk gibi gösteriyordu. Kadınsı hatlarını gizlemek için başına kefiyesini tekrar bağladı ama denizcilerden biri kısa süre sonra onun varlığını fark etti. Adam ona baktı ve şöyle dedi: "Kimsin sen genç adam? Seni daha önce burada görmedim." Yasemin, şüphe uyandırmamak için sesinin tonunu sertleştirmeye çalışarak cevap verdi. "Ben Yasir, limanda iş arıyordum ve denizcilere ihtiyacınız olduğunu duydum.
Yola çıkmadan önce gizlice gemiye bindim. Çok çalışabilirim, sorun çıkarmayacağıma söz veriyorum. Denizciler bakıştılar, sonra içlerinden biri kahkahalarla gülmeye başladı, diğerleri ise ona eğlenerek baktılar. Görünüşe göre sıska bir çocuksun, ama sorun değil, geminin işçiye ihtiyacı var. Konuşan kişi Ömer'di, güverteden sorumlu denizcilerden biriydi. Elini güverteye doğru sallamadan önce Yasemin'e değerlendirici bir bakış attı. Çırak olarak başlayacaksın ve senden istediğimiz her şeyi yapacaksın. Hadi Yasir, oraya git ve güvertenin temiz olduğundan emin ol. Su, işçilerin kaymasına neden olabileceğinden, biriken suyu boşaltmakla başlayabilirsin. Yasemin'in itaat etmekten başka çaresi yoktu. Başını salladı ve hemen çalışmaya başladı. Kutuları taşıyor, güverteyi temizliyor ve zorlu deniz yaşamına uyum sağlıyordu. İş yorucuydu ama yorgunluğuna rağmen henüz kimsenin ondan şüphelenmemiş olması içini rahatlatıyordu. Akşam olduğunda gizlice Filika'ya geri dönüyor, orada denizcilerden saklanıyor, biraz dinleniyor ve yeni bir gün için enerjisini yeniden kazanmaya çalışıyordu. Yasemin 2 gün boyunca sırrını saklamayı başardı. Ancak 3. gün işini yaparken geminin içinde dikkatini çeken bir şey fark etti. Görev yerlerinden hiç ayrılmayan 2 güçlü adam tarafından korunan büyük bir oda vardı. Hiç şüphe yoktu. Burası Prenses Nurul Huda'nın odasıydı. Bu durum Yasemin'in ilgisini çekmişti. Özellikle de kaptan ve yardımcı kaptanın bu gizli yolculuğun önemi hakkında konuşmalarından sonra. 3. gece, gemi sakinleştikten sonra ve her zamanki saklanma yerine dönmeden önce, kulak misafiri olmaya karar verdi. Dikkatli bir şekilde odanın kapısına yakın bir köşeye geçti. Etrafın temiz olduğundan emin olmaya çalışır gibi yaptı ve içeride bir şeyler olup olmadığını duymak için başını hafifçe eğdi. Konuşan bir kız sesi duydu. Sesi yumuşaktı, başka biriyle konuşuyordu. Yasemin çok geçmeden prensesin yalnız olmadığını fark etti, ona yemek hazırlayan ve onunla ilgilenen bir hizmetçi eşlik ediyordu. Ama duydukları hakkında düşünecek zamanı yoktu. Akıl almaz bir şey oldu. Gemi aniden sarsıldı. Sanki büyük bir şey çarpmış gibiydi. Denizcilerin ayaklarının altındaki zemin sarsıldı ve çanlar çalmaya başladı. Gecenin sessizliği kaosa ve bağırışmalara dönüştü. Yasemin yerinde durdu. Kalbinin çılgınca attığını hissedebiliyordu. Ne olduğunu bilmiyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. Bu yolculuk beklediğinden daha tehlikeli olacaktı. Denizciler her yöne koşuşturuyorlardı ve gemi saldırı altında şiddetle sallanmaya başladı. Yasemin'in kafası çok karışmıştı. Böylesine stresli bir anda nasıl tepki vereceğini bilmiyordu ama cesaretini çabucak topladı ve güçlü kişiliğini kuşanarak geminin güvertesine koştu. Oraya vardığında gerçeği fark etti. Ufukta, üzerinde siyah bir bayrak dalgalanan ve güvertesinde kılıç ve hançerlerle silahlanmış düzinelerce adam bulunan devasa siyah bir gemi hızla yaklaşıyordu. Kaptanın sesi avazı çıktığı kadar bağırarak herkesi uyarmaya çalışıyordu. Saldırı altındayız. Bunlar korsanlar, gemiyi savunmaya hazırlanın. Ancak savunma kolay değildi. Korsanlar halatlar ve merdivenler kullanarak hızlı ve ustaca hareket ettiler ve birkaç saniye içinde gemiye atladılar ve denizciler ile korsanlar arasında şiddetli bir savaş başladı. Eşit olmayan bir savaştı ve korsanlar açıkça üstünlük sağladılar. Yasemin gemideki kaosa bakarken olduğu yerde durdu. Ama hemen dikkatini topladı ve hayatının tehlikede olduğunu fark etti. Prenses Nurul Huda daha da büyük bir tehlike altındaydı. Korsanların eline düşerse, değerli bir esir olacak ve felaketten kaçışı olmayacaktı. Yasemin hiç düşünmeden prensesin odasına doğru koşabildiği kadar hızlı koştu. Kapıyı koruyan 2 muhafız çatıdaki savaşa katılmak için yerlerini terk etmişti. Yasemin tereddüt etmedi. Kapıyı çarparak içeri girdi ve prenses ile Nedime'yi panik halinde buldu. Açıklayacak zaman yoktu. Bu yüzden Yasemin güzel yüzünü göstermek için hızla kefiyesini çıkardı ve "Zamanımız yok," dedi. "Korsanlar sizi yakalamadan önce kaçmalıyız." Prenses afallamış görünüyordu. Karşısında gördüğü çocuğun kılık değiştirmiş bir kız olduğunu tahmin etmemişti. "Sen kız mısın? Kimsin? Nereye kaçabiliriz?" "Denizdeyiz," diye sordu ama Yasemin'in konuşacak vakti yoktu. Bu yüzden prensese yaklaştı ve "Dikkatle dinleyin majesteleri," dedi. "Buradan kaçmak istiyorsanız, sultanın prensesi kimliğinizi saklamak zorundasınız. Eğer dediğimi yapmazsanız, yakalanacaksınız. Baş Nedime'nin kıyafetlerini giymelisin. Giysilerini giydireceğim ve ne olursa olsun, sadık kalmalısın." Prenses tereddütlü görünüyordu ama Yasemin'in bakışları onu bunun sadece çılgınca bir plan değil, hayatta kalmak için tek şansı olduğuna ikna etti. Prenses hızla hareket etti ve kraliyet işlemeli elbisesini çıkardı. Yasemin ise prenses kıyafetlerini giydi ve tacını ipek duvağının üstüne koydu, pek de doğru görünmüyordu.
Ama korsanların prensesi daha önce hiç görmediklerinden emindi. Bu, numaranın başarısının anahtarıydı. Birkaç dakika sonra, hızla yaklaşan ağır ayak sesleri duyuldu ve kapı çarparak açıldı. Korsan lideri karşısında duruyordu. Gür sakallı, iri yarı bir adamdı ve yüzünün yan tarafında derin bir yara izi vardı. Kara gözleri Yasemin'e bakarken şeytani bir zevkle parlıyordu. Sandalyeye sıkıca oturdu. Toplayabildiği tüm güvenli prensesi oynamaya çalışıyordu. Korsan sinsice gülümsüyor ve alaycı bir şekilde konuşuyordu. Demek bu Prenses Nurulhuda, bizim için değerli bir hazine olacaksın. Arkada, Nedime çok şaşkın görünüyordu ve gerçek prenses gerginliğini gizlemeye çalışarak başını eğdi. Yasemin kendini toparladı. Korsana cesur bir bakış attı ve kendinden emin bir şekilde, demek kim olduğumu biliyorsun. Korsan gülümsedi ve dedi ki, ay gizli miydi majesteleri? Palmira krallığına ulaşmanızı engellemek için çok para aldım ve şimdi ölme zamanınız geldi. Yasemin tamamen sakinmiş gibi davranarak yavaşça ayağa kalktı. Ona baktı ve şöyle dedi, işini iyi yaptın ama aptalsın. Korsanın kaşları şaşkınlıkla kalktı ama sözünü kesmedi. Eğer bir avuç altın, bir prenses tacı ve birkaç ucuz mal için geldiysen, bu senin sadece sınırlı zekaya sahip bir insan olduğunu kanıtlar. Sahip olabileceklerinin farkında değilsin korsan. Eğer beni öldürmek istiyorsan, işte buradayım. Ama aptallık etmiş olursun. Çünkü seni zenginlerin en zengini yapabilecek tek şeyi öldüreceksin. Korsan onun sözleriyle eğlenmiş gibi görünerek güldü, sonra başını hafifçe eğerek şöyle dedi. Bundan hoşlanmadım küçük prenses, ama zenginlerin en zengini olmakla ilgili söylediklerin hoşuma gitti. Bununla ne demek istiyorsun? Yasemin, korsanı, kandırmayı başardığını fark ederek gülümsedi ve ardından şöyle dedi. Gerçekten zengin olmak istiyorsan, beni korumalısın. Sultan babamın senin için ne kadar fidye ödeyeceğini biliyor musun? Peki ya Palmira Krallığı'nın veliaht prensi, nişanlısını geri almak için ne kadar altın göndereceğini hayal edebiliyor musun? Akıllı ve dikkatli olmalısın. Eğer rehin tutulursam, sultan beni kurtarmak için altın gönderecek ve eğer Nedime'mi bu taçla babama gönderirsen, ona hala hayatta olduğumu söyleyecek ve o zaman prensesi iade etme konusunda ciddi olduğunu görecek, sana fidyeyi gönderecektir. Korsan bir an sessiz kaldı. Sanki Yasemin'in söylediklerini düşünmeye başlamış gibiydi, gözleri açgözlülükle parlıyordu. Ama sessiz kaldı, bu da Yasemin'i planına devam etmesi için cesaretlendirdi ve şöyle dedi. Bu geminin kaptanını Palmiye Krallığı'na da gönderebilirsin, orada Veliaht Prens'e beni esir tuttuğunu söyleyecektir. Beni ancak önemli miktarda altın karşılığında serbest bırakacaksınız. Bunu yaparak hayatını ve geleceğini güvence altına almış olacaksın. Korsan onun sözlerini düşündü, elini çenesine koydu. Bir süre düşündükten sonra ilginç bir öneride bulundun. Bunu düşüneceğim. Döndü ve odadan çıkıp adamlarının tüm yükü gemilerine aktarmaya başladığı güverteye yürüdü. Kafasında düşüncelerin dönüp durduğu bir yerde sessizce onları izliyordu. Bu soygundan elde ettiği ganimet harikaydı ama prensesi geri almak için sultan ve veliaht prens ile pazarlık yaparsa elde edeceğinin 1/10 bile değildi. Sonunda gülümsedi ve kendi kendine konuşuyormuş gibi alçak bir sesle, "Tamam, dediğinizi yapacağım prenses." Korsan lideri hemen Nedime'nin prensesin tacıyla birlikte serbest bırakılmasını emretti ve yardımcı kaptana sultana dönmesi için uygun küçük bir tekne verdi. Yelken açmadan önce, fidye talebinin miktarını özetleyen bir mektup ve takasın gerçekleşeceği küçük, uzak bir adayı gösteren bir harita verdi. Fidyeyi hazırlamak ve gerekli altını toplamak için, korsan 5 günün, yeterli zaman olduğunu düşünüyordu. Aynı zamanda diğer kaptanı da Veliaht Prens'ten benzer bir fidye talep etmesi için Palmira Krallığı'na gönderdi. Gerçek prenses, kaptanın yardımcısı eşliğinde sultana döndü ve ona olan biten her şeyi ve kendisini cesurca kurtaran meçhul kıza anlattı. Sultan konuyu düşündü ve bu kızı bilinmeyen bir kadere terk etmemeye karar verdi. Askerlerine korsanların peşine düşmelerini emretti. Bu arada geminin kaptanı Palmira Krallığı'na varmış ve burada Veliaht Prens ile buluşup ona tüm detayları anlatmıştı. Veliaht Prens kızın cesaretinden çok etkilendi. Prensesi kurtarmak için kendini nasıl feda etti? Prens onu kurtarmak için askeri bir sefer düzenlemeye karar verdi. 5 gün hızla geçti ve uzak adada buluşma zamanı geldiğinde, sultanın askerleri ve Veliaht Prens, altın dolu gibi görünen, ancak gerçekte, oldukça farklı olan büyük mühürlü sandıkları taşıyarak karaya çıktılar. Korsan lideri ortaya çıktığında, daha fazla zaman kazanmak için kurnazca konuşarak oyalamaya ve kaçmaya çalıştı. Ancak Veliaht Prens'in bir bakışı, cesur kıza bir oyun oynandığını anlaması için yeterliydi. Bekleyecek zaman yoktu ve kararlı bir hareketle büyük sandıklar açıldı ve krallığın ağır silahlı muhafızları dışarı çıktı.
Korsanların üzerine çullanın. Onları hazırlıksız oldukları bir anda gafil avladı. Birkaç dakika içinde, iki krallığın kuvvetleri geminin geri kalan mürettebatını serbest bırakmayı başardı. Tüm korsanları yakaladılar ve prensesin seyahat haberini düşmana sızdıran hainleri ortaya çıkardılar. Ancak Veliaht Prens, prenses olarak esir tutulan kızı sorduğunda beklemediği bir cevap aldı. Bu kız kaçmış. Korsan lideri, 3. günün sabahında ticaret gemisindeki filikalardan birini nasıl bulduklarını ve esir tuttukları prensesin onu çözüp denize kaçmayı başardığını nasıl öğrendiklerini öfkeyle anlattı. Denizde, küçük bir filikada seyahat eden Yasemin bilinmeyene doğru çıktığı yolculukta yalnızdı. Yanında içinde tüm parası, giysileri ve eşyalarının bulunduğu bir çantası vardı. Yeni maceralara ve beklenmedik zorluklara doğru ilerliyordu. Denizde uzun günler, dalgalar, açlık ve yorgunlukla yüzleşti. Ama iradesi asla sarsılmadı. Denizdeki 4. gününün sabahında, ufukta karayı gördüğünde Yasemin'in gözleri parladı. Geniş kıyılar yemyeşil palmiye ağaçlarıyla kaplıydı ve hemen Palmira Krallığı'na, daha birkaç gün önce Veliaht Prensi'nin nişanlısını kurtarmış olan güçlü ve zengin krallığa geldiğini anladı. Bu krallık, zenginliği ve güzelliği, göz alabildiğine uzanan meyve bahçeleri, zanaatkarlar ve tüccarlarla dolu pazarlarla çevrili, yaşam ve faaliyetle dolu yolları hakkında çok şey duymuştu. Büyük bir çabayla küçük teknesini limana doğru yönlendirmeyi başardı. Ancak yorgunluk bitkin bedenini yiyip bitiriyordu. Denize açılmaya hazırlanan yaşlı bir adam gördü. Ancak yaşlı adam Yasemin'i görür görmez yardım etmek için ona doğru koştu. Adam uzanıp ona yardım ediyor, içmesi için su veriyordu. Yasemin yaşlı adama minnetle baktı ve yorgun bir sesle şöyle dedi. "Teşekkürler amca, uzun bir yolculuktan geldim ve yerleşmek için bir yere ihtiyacım var. Nerede bir oda kiralayabileceğimi biliyor musunuz?" Yaşlı adam gülümsedi ve ona şöyle dedi. "Bu uzun yolculukta yalnız mıydın kızım? Senin gibi küçük ve güzel bir kız denizi nasıl tek başına geçebilir? Uzun bir hikaye olmalı." Yasemin yorgun, bitkin ve stresli hissediyordu ama yaşlı adamın nazik gülümsemesi onu rahatlatmıştı. Sanki onun düşüncelerini okumuş gibi nazikçe, "Benden korkma kızım," dedi. "Yıllardır burada yaşayan basit bir balıkçıyım. Bana hikayeni anlatabilirsin, elimden geldiğince sana yardım ederim. Çok akıllı güçlü bir kıza benziyorsun, benden korkmana gerek yok güzel kızım." Yasemin rahatlamış hissetti. Yaşlı adam temiz kalpli görünüyordu. Yüz hatlarında nezaket ve samimiyetten başka bir şey yoktu. Yaşlı adam daha sonra Yasemin'i kendi evine davet etti. Orada ona yiyecek ve içecek verdi. Sonra oturup kaçış öyküsünü, güvenli ve huzurlu bir yer bulmak için bu krallığa nasıl geldiğini anlatırken dikkatle dinledi. Onu dinledikten sonra cesaretine hayran kaldı ve şöyle dedi. "Burada yeni bir yaşam istiyorsan, sana büyük çarşıya gitmeni öneririm. Orada atölye ve imalathanelerin yakınında kiralık küçük evler bulacaksın. Babandan öğrendiğin marangozluk burada karlı bir meslek." Yasemin marangozluk kelimesini duyduğunda mutlu oldu. Bu onun mesleğiydi, iyi olduğu tek şeydi ve bu onda yeni bir umudu ateşlemeye yetti. Yaşlı adama minnettarlıkla teşekkür etti. Ama adam ona hanlardan birine kadar eşlik etmekte ısrar etti. Orada ona kalacak rahat ve temiz bir yer sağladı. Onu hancıya emanet etti. Yasemin geceyi huzur içinde geçirdi. Kıyafetlerini değiştirdi ve tüm yaşadıklarından sonra yorgun bedeninin dinlenmesine izin verdi. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra krallığın sokaklarına çıktı. Taş binalara, malları için seslenen tüccarların seslerine hayran kaldı ve daha önce bildiği hiçbir şeye benzemeyen yeni bir dünyaya girmiş gibi hissetti. Birkaç gün içinde bu yeni topluluğa entegre olabildi. Şehri ve pazarlarını tanımaya başladı. Çarşının yakınında küçük bir dükkan buldu. Burayı bir marangoz atölyesine dönüştürmeye karar verdi. Palmira Krallığındaki yaşamı için yeni bir başlangıç olacaktı. Yasemin gerekli alet, ahşap ekipmanı satın almak için kendi parasının çoğunu kullandı ve merhum babasının tavsiyelerini her adımda hatırlayarak kendi başına çalışmaya başladı. Kapılar, pencereler ve bazı mobilyalar yaptı ve kısa süre sonra insanlar atölyesini işleten genç marangozu duymaya başladı. Birkaç gün içinde müşteriler işlerini görmeye ve ondan hizmet istemek için gelmeye başladılar. Ancak becerilerine rağmen herkes genç bir kadının varlığını hoş karşılamadı. Tek başına marangoz atölyesi işletmek, bazı tüccarlar için kabul edilmez bir hareketti. İçlerinde en düşmanca davrananı, onun varlığını beklenmedik bir rekabet olarak gören, pazarın nüfuzlu kereste tüccarı Celal'di. Bir gün ona yaklaştı ve atölyenin kapısında durdu. Şüpheli bakışlarla ona baktı ve sonra tehditkar bir sesle, "Bu güç gerektiren bir meslek, neden atölyeyi bana satıp rahat etmiyorsun? Eğer çalışmakta ısrar edersen bana katılabilirsin, böylelikle ortak olabiliriz, hem de işlerimiz büyür."
Garantili bir paya sahip olursun ve yönetim yükünden kurtulursun. Ama Yasemin'i etkilemek kolay değildi. Ben yeterince güçlüyüm ve ortaklık istemiyorum. Tavsiye için teşekkürler ama atölyem benim olarak kalacak. Celal ona sanki bir şey saklıyormuş gibi esrarengiz bir bakış attı ve başka bir şey söylemeden oradan ayrıldı. Ancak birkaç gün sonra garip bir şey fark etmeye başladı. Sanki birileri çarşıda onun hakkında kötü söylentiler yayıyormuş gibiydi. Bazı müşterileri onunla iş yapmaktan kaçınmaya başladı. Bir gün atölyedeki işini bitirmek üzereyken, karlı bir anlaşma yapmak isteyen tüccarlara benzeyen 3 adam ona yaklaştı. Liderleri uzun boylu bir adamdı ve önünde durup şöyle dedi: "Marangozluk becerilerinizi duyduk ve sizden zengin bir adamın konağı için bir mobilya takımı yapmanızı istiyoruz. Kullanılan ahşabın An-Numan bahçesinden kesilen ağaçların ahşabı olması şartıyla." Yasemin bu teklife çok sevindi. Piyasada kendine yer edinmesine yardımcı olabilecek büyük bir anlaşma gibi görünüyordu. Onlara ayrıntıları sordu ve onlar da paranın bir kısmını peşin ödeyeceklerini, böylece bahçeye gidip odunu kendisinin alabileceğini söylediler. Ama konuştukça şüpheleri artmaya başladı. Adamlar ısrarla odunun An-Numan'ın bahçesinden olması gerektiğini vurguladılar ve satın almadan önce gidip ağaçları kendisinin incelemesi konusunda ısrar ettiler. An-Numan bahçesinin uzakta olduğunu ve oraya yolculuğun bütün bir gün süreceğini biliyordu. Öyleyse bu ısrar neden? Onu atölyeden uzak tutmak mı istiyorlardı? Yoksa ona karşı bir oyun mu oynuyorlardı? İhtiyatlı davranmaya karar verdi. Kabul eder gibi yaptı. Ancak kendini yolculuğa hazırlamak için bir gün istedi. Onlarla ayrıntıları müzakere ederken, gizlice tüccarlar için çalışan evsiz çocuklardan birine başvurdu ve onlar ayrıldıktan sonra adamları takip etmesini istedi ve gerçekten de üçü ayrıldıktan sonra bu çocuk onları çaktırmadan takip etti. Varlığını fark ettirmeden ne yaptıklarına baktı. Yasemin eve döndüğünde, çocuk yüzünde endişeli bir ifadeyle onu bekliyordu. "Onları gördüm hanımefendi," dedi çocuk kısık bir sesle. Celal el-Naccar'la karşılaştılar ve onunla bir şey konuştuklarını duydum ama ayrıntıları anlayamadım. Artık bu anlaşmanın bir tuzak olduğundan emindi. Yasemin 3 adamın hayduttan başka bir şey olmadığını anladı. Planları açıktı. Al-Numan bahçesi yolunda onu bekleyecekler, parasını çalacaklar ve sonra Celal Yasemin'e sahip olacak ve onunla çalışmaya zorlayacaktı. Ama o kolay bir kız değildi. Beklediklerinden daha zekiydi. Hemen başmuhafıza bir mektup göndererek şüphelerini anlattı ve adamlarına onu gizlice takip etmelerini emretmesini istedi. Ona bir pusu hakkında bilgisi olduğunu söyledi ve hırsızları suçüstü yakalamak için hazır olmasını istedi. Ertesi gün Yasemin keresteleri taşımak için bir at ve uygun arabalar kiraladıktan sonra evinden ayrıldı. Hırsızları tuzağa düşürmek için yanına gerçek altın yerine çakıl taşlarıyla dolu bir kese aldı. 1 saatten az bir süre boyunca şehirden Al-Numan bahçesine doğru ilerledi. 3 adam onun önünde belirdi. Saklandıkları yerden çıktılar, kılıçlarını çekmişlerdi. İçlerinden biri, "Dur, parayı bize ver çabuk," diye bağırdı. Ama onlar daha fazla yaklaşamadan, tepelerin arkasından 4 nala koşan atların sesi geldi. Bir anda muhafızlar kılıçlarını çekmiş, soyguncuların üzerine saldırmaya hazır bir şekilde arabanın etrafını sardılar. Onları yere serdiler. Muhafızlar onları yakaladığında, başmuhafız önünde her şeyi itiraf etmeye başladılar ve çarşıda aleyhinde yayılan dedikoduların arkasındaki kişinin Celal olduğunu, onu atölyeden uzak tutmaya çalıştığını ve onunla çalışmaya zorlamak için plan yaptıklarını itiraf ettiler. Başmuhafız, uzun boyluydu, temiz ve sade giysiler giymişti, gözleri zekayla parlıyordu ve ona yaklaşırken gülümseyerek, "Aferin, cesur marangoz kız. Benim adım Selim. Bu dolandırıcıları nasıl yakaladığını gördüm. Ama tek bir sorun var. Ya geç kalsaydık?" Yasemin ona baktı, gülümsedi ve "Beni kesin öldürürlerdi," dedi. "Özellikle de gerçek para taşımadığım için, keseyi sadece çakılla doldurdum." Selim güldü ve hayranlıkla başını salladı. "Kurnazsın, kolay bir kız değilsin." Yasemin güldü ve dedi ki, "Tuzaklarına bu kadar kolay düşmemi mi bekliyordun?" Selim ona hayranlık dolu bir bakışla bakarken başını tekrar salladı. Günler geçtikçe Selim Yasemin'le yakın bir arkadaş oldu. Atölyeyi korumasına yardım etti ve onunla hayalleri ve tutkuları hakkında konuştu. Yasemin onun yanında kendini rahat hissetti ve onun kendisini destekleyen ve yolculuğuna saygı duyan bir beyefendi olduğunu fark etti. Bir akşam Yasemin atölyesinde oturmuş, düşünceleri içinde kaybolmuş bir halde çalışmaları inceliyordu. Aniden Selim içeri girdi. Ama bu sefer farklı görünüyordu. Sessizce Yasemin'in karşısına oturdu ve "Marangoz kız," dedi. "Bunca zamandır güçlü ve cesurdun. Kendini kanıtladın. Kendi hayatını kurabilecek kapasitedesin ama bu hayatına bir ortak dahil etmenin zamanı gelmedi mi sence?"
Yasemin şaşkınlıkla ona baktı ve sonra düşünceli bir şekilde başını salladı. Selim asil bir genç adamdı. En zor durumlarda Yasemin'in yanındaydı. Yasemin ona herkesten daha çok güvendi. Ama kalbi kırıktı ve babasının verdiği öğütleri dinliyordu. Emin olmalıydı. Hayat ona bunu öğretmişti. İyiliğin nadir olduğunu ve çok fazla güvenmenin en büyük hata olabileceğini düşünüyordu. Bilmiyorum Selim, henüz evliliğe hazır olmadığımı hissediyorum. Çok şey kaybettim ve kendime güvenmeyi öğrendim. İşte bu kadar. Pişman olabileceğim bir karar için acele etmek istemiyorum. Selim onun kararına saygı duydu ama üzüntüsünü de gizlemedi. Ona sakin bir gülümsemeyle baktı ve "Sana baskı yapmayacağım ama fikrini değiştirirsen her zaman burada olacağım," dedi. Sonra döndü ve gitti. Yasemin düşüncelerinde kayboldu. Aradan birkaç gün geçti ve Palmira Krallığı bir haberle çalkalandı. Veliaht Prens nihayet Prenses Nurul Huda ile evlenmeye karar vermiştir ve kraliyet düğünü bir ay içinde gerçekleşecektir. Bu haber herkes için heyecan vericiydi ama Yasemin'i en çok şaşırtan şey başmuhafızın atölyesini ziyaret etmesi ve ona Veliaht Prens ile Prenses Nurul Huda'nın düğününün mobilyalarını yapmak üzere seçildiğini söylemesiydi. "Marangozluk becerileriniz krallık ve Veliaht Prens tarafından takdir edildi. Gelin mobilyalarının el yapımı olmasını istiyor." Yasemin'in kafası biraz karışmıştı ama gurur duyuyordu. Görevi kabul etti ve sıkı çalışmaya başladı. İnce ince oyulmuş ahşaptan en güzel parçaları tasarladı. Bir gün, mobilyalar üzerinde çalışırken, Veliaht Prens ile görüşmek ve işin ayrıntılarını teyit etmek için saraya gelmesi istendi. Kraliyet salonuna girdiğinde, tahtında oturan Veliaht Prens'i gördü. Bilge ve anlayışlı görünen güçlü yüz hatlarına sahip genç bir adamdı. Ona hayranlıkla baktı ve sonra dedi ki, "Herkesin bahsettiği yetenekli zanaatkar sensin demek, en yetenekli marangozların çalışmalarına eşit mobilyalar yaptığını duydum." Kadın alçak gönüllülükle cevap verdi. "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum efendim." Veliaht Prens gülümsedi ve "Tamam," dedi, "başka bir şey yapmanı istiyorum. Şehir meydanında bir anıt dikilecek, ahşabın üzerine belirgin bir şekilde bir hikaye eklemeni istiyorum." Yasemin merak etti ama ne olduğunu sormadı. Anladığını belirtme ifadesi olarak. Başını salladı. Veliaht Prens konuşmaya devam ederken düşünüyor, "Uzun zaman önce, nişanlım korsanların saldırısına uğradı. Bilinmeyen bir kızın becerisi, zekası ve aklı olmasaydı, bu evlilik gerçekleşmezdi. Size hikayeyi anlatacağım ve bunu üzerinde çalışacağınız eserde ölümsüzleştirmenizi istiyorum." Yasemin'in kafası çok karışmıştı ama bir şey söylemek istemiyordu. Veliaht Prens olanları, prensesten ve gemi kaptanından öğrendiklerini anlatırken Yasemin sessiz kaldı. Son olarak, "O zamandan beri bu kızı tanımayı ve belki de onu danışmanım yapmayı çok istediğimi, onu bulana büyük bir ödül koyduğumu, onurlandırılmayı hak ettiğini söyleyerek bitirdi." Yasemin kalbinin çarptığını hissetti ama kendini toparladı. Prens gülümsüyor ve ona göz kulak olduğu için şanslı bir kız olduğunu söylüyordu. "Umarım onu yakında bulurum." Sonunda kraliyet düğünü günü geldi. Palmira Krallığı en güzel süslemelerle donatıldı. Sokaklar yeryüzünün yıldızları gibi parlayan fenerlerle aydınlatıldı. İnsanlar büyük düğün alayını izlemek için meydanlarda ve sokaklarda toplandı. Tüm krallık sevinçle doldu ve prenses saraya varmadan önce Veliaht Prens anıta ilk gitmek için ısrar etti. Üzerinde korsanlardan kurtuluşunun hikayesi ölümsüzleştirilen ve iki krallığı neredeyse ayıracak olan olaya tanıklık eden prenses, bilinmeyen cesur bir kızın müdahalesi dışında, kraliyet muhafızları, nedimeler ve devlet adamlarıyla çevrili görkemli bir alay halinde ilerleyerek, aralarında anıtın önünde diğer marangozlarla birlikte durup oyma hikayenin ayrıntılarını düşünen Yasemin'in de bulunduğu zanaatkarların ve sanayi sahiplerinin olduğu meydana yaklaştı. Ahşap üzerine büyük bir ustalıkla. Prensesin gözleri Yasemin'e takıldı ve gözleri şaşkınlıkla parladı. Prenses sevinç ve şaşkınlık dolu bir sesle kendisini kurtaranın kim olduğunu haykırınca alay bir an durdu. "Bu beni kurtaran kız." Bir anda herkesin önünde sırrının açığa çıktığını hisseden Yasemin'e doğru döndü. Prensesin onu bu kadar çabuk tanımasını beklemiyordu ve söyleyecek söz bulamadı. Prensesin nedimesi ona doğru koştu ve titreyen bir sesle, "Bu o, yüz hatlarını karıştırmam. Ne kadar zaman geçtiği önemli değil. Onun yüzünü hiç unutmadım." Veliaht Prens, bir anda karşısında beliren gerçeği anlamaya çalışıyormuş gibi şaşkınlıkla Yasemin'e baktı ve sonra şöyle dedi, "Bu doğru mu? Bunca zamandır aradığımız kız sen misin?" Yasemin konuşamadan Selim öne çıktı ve gururla şöyle dedi, "Şaşırmadım majesteleri. O bir haydut çetesini alaşağı eden cesur birisidir. O tanıdığım en zeki kız." Kalabalığın arasında bulunan Şakir amca öne çıktı ve onun harika bir kız olduğunu söyledi. "Krallığa küçük bir tekneyle geldi ve onu ilk karşılayan ben oldum. Hikayesini başından beri biliyordum.
Mansur adında açgözlü bir adam mirasını almaya çalışınca şehrinden kaçmış ve buraya geldiğinde kimseden yardım istemeden hayatını kendi elleriyle kurdu. Veliaht Prens bir an sessiz kaldı. Sonra gülümsedi ve saygılı bir sesle, "Yasemin, nadir bir kız olduğunu kanıtladın, sen olmasaydın nişanlım bugün burada olamazdı. Sana minnet ve saygı borçluyum." Sonra herkese döndü. Sert bir kraliyet tonuyla duyurdu: "Yasemin bugünden itibaren sarayın en yakın sırdaşlarından biri ve özel danışmanım olacak. Onun tüm hikayesini bilmek istiyorum." Büyük şenlikler bittikten birkaç gün sonra Selim, Yasemin'in atölyesine tekrar gitti. Ama bu sefer gözleri umutla parlıyordu. Onun önünde durdu ve samimi duygularını ifade eden bir gülümsemeyle şöyle dedi: "Artık bunu gizleyemiyorum. Ve şimdi herkes gerçeği biliyor. Artık sen de sarayın bir üyesi oldun. Hala evliliğe hazır olmadığını mı düşünüyorsun?" Yasemin ona baktı ama bu kez kalbinin yeni bir hisle çarptığını hissetti. Yıllardır yaşamadığı bir duyguydu bu. Sonunda gülümsedi, sessiz ama kendinden emin bir sesle şöyle dedi: "Belki de yanılmışımdır. Belki de birine güvenmenin zamanı gelmiştir." Elini ona uzattı ve "Evet Selim, teklifini kabul ediyorum." Yasemin, Selim ile evlendi. Hem evde hem de işte ortak oldular, güven arayan evsiz bir kızdan, herkes tarafından saygı duyulan güçlü bir kadına dönüşerek hayatına mutluluk ve saadetle devam etti ve adı Palmira Krallığı'nın her yerinde duyuldu. Akıllı yetim kız Yasemin'in ibretlik hikayesini dinlediniz. Unutmayın, her sıkıntının sonunda mutlaka huzura kavuşursunuz. Her engebeli yol, Rabbimizin bize sunduğu imtihanlardır. Allah hepimizi aşabileceğimiz imtihanlarla sınasın. Evlatlarımızı salih kullarından eylesin inşallah.